Sayın Sefa Hocam, merhabalar. Bu arkadaşların ödevleri tamam. Çünkü benimle yaklaşık 20-25 dakika burada sohbet ettiler. Bir ispat etmeleri de gerekiyormuş size. Sayran Gölü'ne geldim. Gerçekten de çok hoş gözüküyor. Bakın, bilmiyorum oradan görülüyor mu ama umarım kamera çekebilir. Şu dağlar o kadar güzel ve hoş ki. Dağları çok net görebildiğiniz bir alan. Bu Sayran Gölü'nün çevresi. Şu anda insanların çoğu işte, o yüzden boş. Ama genellikle burası böyle insanların bir dolaşma alanı. Hatta bakın, yazın şuralarda yüzüyorlar. Su gayet temiz gözüküyor. Gayet temiz. Şöyle bakın, biraz yaklaşayım. Hafif bir bulanıklık var ama tertemiz. Çevresinden hiçbir şekilde buraya bir şey atılmadığı, gerçekten de insanların da dikkat ettiği o kadar belli ki. Aynı zamanda bir lağım ya da başka bir şeyin dökülmediği o kadar belli ki. Yani diğer gezdiğim yerler gibi Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan bu konuda çok başarılılar. İnsan özenmeden edemiyor. Gerçekten de özeniyor yani. Çok temiz. Şu dağların güzelliğine bakar mısınız ayrıca? Of, çok güzel bir yer ya. Arkadaşlar, şimdi Bişkek'e doğru yola çıktık. Sayran bölgesi var Almata'da. Bir istasyon. Ve o istasyona geldiğinizde 5000 tenge vererek bir taksiye binebiliyorsunuz. Taksi sizi sınıra kadar bırakıyor. Şimdi o sınıra doğru, Bişkek sınırına doğru ilerliyoruz. Evet dostlar, şimdi bu taraf Kazakistan. Bakın, sınır burada, Kırgızistan. Birazdan bu sınırdan böyle geçeceğiz. Kırgız parasıyla böylelikle buluşmuş olduk. Şimdi sınırdan geçiyoruz. Birazdan kapatacağım. Bakın burada bir exchange. Hemen sağ tarafta bir exchange var. Ve bu exchange'den paramızı bozdurduk. Elimizde kalan tengeleri ve Kırgız somuyla ilk kez buluştuk. Şimdi o tarafa doğru yavaş yavaş yürüyeceğiz. Ve dostlar, Kırgızistan başlasın. Çok heyecanlı. Bu sınırdan geçiş ve ilk adımlara bayılıyorum. Çok heyecanlı. Şimdi her zaman ilk yaptığımız gibi bir internet
edinmek durumundayız. Şehir merkezine yaklaştık ama ben buranın ucuz olduğunu fark ettim. Şehir merkezinde biraz pahalı olabilir. Sınır girerken de teklif ettiler. Alır mısın diye kart, ama sınırdan almadım. Havaalanından ve sınırdan kart almak daha pahalı olacaktı. Ama burası oldukça böyle sanayi bölgesi gibi bir yer. O yüzden de burada indim otobüsten. Tekrar otobüse binerim, sorun değil. Şimdi hattı halletti. 505 som. 505 soma hattı aldık. Çok teşekkürler. Rahmet. İlk yemeğimizi yiyoruz Kırgızistan'da. Bunun adını birazdan öğreneceğim. Bir küçük hanım var, garson. O gelecek, ona soracağım. Türkçe biliyor. Bakın, bu mantının kızartılmışı. Yani ilginç bir biçimde ama çok lezzetli, çok güzel. Yani mantıyı bayağı bildiğiniz, sanırım haşladıktan sonra kızartmışlar. Böyle yanında salatası da geliyor. Salatanın gelmesine çok sevindim. Yani gerçekten çok güzel. Şimdi ben size bunların hepsinin fiyatlarını da yazacağım sonra. Bunun ismi nedir? Çekebilir miyim seni de YouTube? Evet. İsmi nedir bunun? Çuçvara. Çuçara. Evet. Çuçara. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok şekerler ya. Çok tatlılar. Mükemmel. Of. Yani Kırgız'ın yemekleri çok daha başka, çok daha güzel. Yani şu şekilde bakın geldi. Şimdi ben bunların hepsinin size fiyatlarını da yazacağım. Dakika 1 gol 1. Mükemmel bir yemek. Gerçekten. Daha ilk dakikalar ve Kırgızistan benim kalbimi çaldı. Çok güler yüzlüler. Yemek muhteşem yani. Şu gelen yemeğin güzelliğine bakar mısınız? Yani Kırgızistan, Kazakistan'dan bir tık daha farklı yapıyor. Ben bunu 5 parmak zannetmiştim ama soracağım ismini. Çok güzel. Gulçotay. Bunun mantı. Çuçvara Gulçotay. Teşekkür ederim. Çok güzel. Gulçatay. İsmi Gulçatay arkadaşlar. Şimdi tadıyoruz. Biraz sıcak. Yine et suyu. Bir tık daha hafif gibi, ya da ben alıştım bilmiyorum. Kazakistan'da ilk yediğimde biraz sert geliyordu. Bu kemik suyuna yapılan yemekler. Ama tabii yaklaşık 1 aydır burada olunca sanırım alıştım. Oh, çok sıcak. Çok sıcak. Biraz beklemek gerekiyor. Bakın tam ortasında da şu salataların güzelliğini görüyor musunuz? Soğan. Soğanların. Hem pişirilmiş soğan var, hem çiğ soğan var. Filarmoni Orkestrası'nın önündeyim şu anda. Burası Filarmoni Orkestrası'nın önündeki park. Ve Bişkek 1878 yılında kurulmuş bir şehir. Son sayım 2023'te gerçekleştirilmiş. Bu sayıma göre 1.104.000 kişi yaşıyor Bişkek'te. Bolşevik askeri önderlerinden Mihail Frunze. Bu şehir Sovyetler zamanında Frunze şehri diye anılıyormuş. Bu Bolşevik liderin anısına bu şekilde anılmış. Geniş yollar var, mermer devlet yapıları ve Sovyetler Birliği zamanında yapılmış apartman blokları. Aslında bunu daha önce de görmüştük.
Bişkek'te de aynı bloklardan var. Bakın şurada görüyorsunuz. Şu şekilde. Aynı zamanda Bişkek'in bir diğer özelliği genellikle caddelerinin iki kenarına boşluklar yapılmış. Şehrin sulanması için Sovyetler döneminde. Böylelikle şehir daha sulak hale gelmiş ve ağaçlanmış. Bişkek'in bir diğer özelliği İpek Yolu üzerinde bulunması. Özellikle 1825'li yıllarda Özbek Hanı Kokhant şehrin yakın civarına kervansaraylar da yaptırıyor. Bişkek nüfusunun yaklaşık %65-%70'i Kırgızlardan oluşuyor. Geri kalan %30'luk kesimi ise diğer halklardan. Sovyetler Birliği döneminde konutlar bedavaya halka dağıtılıyor. Fakat daha sonrasında bağımsızlıktan sonra parayla satılmaya başlanmış. Maalesef diğer şehirlere, yani diğer Sovyet şehirlerine ya da eski Sovyet Cumhuriyetlerinin şehirlerine göre Bişkek'te daha fazla varoş var. Çünkü Bişkek'e çok fazla göç oluyor. Ve bu nedenden dolayı da maalesef Bişkek'te özellikle Sovyet sonrasında insanlar daha sağlıksız koşullarda yaşamaya başlamışlar. Çünkü varoşların sayısı ve nüfusu maalesef artmış. Bişkek'in merkezinde de diğer post-komünist ülkelerde, yani Sovyetlerin 15 Cumhuriyeti'nde olduğu gibi çok güzel parklar var. Buralarda da bu şekilde çeşitli Kırgız sanatçıların ve Kırgız liderlerin heykelleri yapılmış. Daha önce söylemiştim, Kırgızistan halkı, özellikle Bişkek'teki halk çok güler yüzlü, çok konuksever. Azim diye bir arkadaşımızla, genç bir arkadaşımızla burada birlikteyiz. Sağ olsun, ona restoran sordum. Kırgız pastanesi ya da restoran tarzında bir şey sordum. Ve şimdi beraber yürümeyi teklif etti. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, oldukça yoğun ve kalabalık bir yer. Yemekleri çok güzel gözüküyor ve iyi ki de burayı tavsiye ettiler. Çünkü orijinal Kırgız yemeklerini gördüm. Şimdi onları deneyeceğiz. Gayet güzel görünüyor. Evet, diğer Türkik devletlerinde, Türkik coğrafyasında görüldüğü gibi burası da çok temiz. Gerçekten de çok hoş görünüyor. Fakat bugün pazar. İnsanlar tatillerinde restorana gelmeyi tercih etmişler. Öyle gözüküyor. Şimdi bakalım, Kırgız yemeklerini tekrar tatmaya devam ediyoruz. Şu anda yoğurt geldi arkadaşlar. Bişkek'te yoğurt yiyoruz. Bakalım tadı nasıl? Gerçekten de keçinin tadını, bu keçi yoğurdu, keçinin tadını alıyorsunuz. Bayağı bildiğiniz keçi yani. Ama gayet güzel. Yani çok yararlı olduğu belli, çok sağlıklı olduğu belli, çok doğal olduğu belli. Gayet hoş ve güzel. Bu şekilde yemeğimiz geldi. Pilav. Bizde Pilav. pilav, evet. Pilav, tamam. Evet, pilav dendi. Bizdeki aslında etli pilava benziyor. Böyle yanında salatalar da geldi. Henüz fiyatı bilmiyorum. Çıkarken fiyatı sizlerle paylaşacağım. Yanında gerçekten de orijinal bir yoğurt var, az önce söylediğim gibi. Şimdi bundan bir tadalım. İçinde nohut var, havuç var, yeşil biber var, soğan var. Of. Mükemmel bir baharat var. Çok güzel. Gerçekten bu bir tabak daha kesinlikle yenir.
göbek yokmuş. Bu yok. Tamam. O zaman onun yerine bu ve bu diyelim mi? Tamam, Teşekkür ederim. Şaşlık mı bunun adı? Evet. Şaşlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar insanlar çekiniyor genelde. O yüzden de kameraya çekemiyorum. Buranın müdüründen izin almak istedim. Gösterebilir miyim diye. İzin vermediler. Azerbaycan'dan sonra genelde bu zorluğu yaşıyoruz. Bazı halklar kamerayı sevmiyor. Çok nadir insan, tabii problem yok, çok nadir insandı ama Kırgızistan, Kazakistan'dan bu konuda bir tık daha iyi. Ama genel olarak kamerayı pek sevmiyorlar. Evet, şimdi yani gerçekten de şu nohut, havuç, biber, soğan ve et üçlüsü ve enteresan bir baharat var. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şöyle bir salata var. Bu salata pancar, fasulye, ve sanırım lahana gibi duruyor. Güzel. Böyle ilginç bir biçimde salatalar tane tane gelmiyor. Güzel, salatalar da güzel. Ama bu pilav muhteşem. Bu bölgede bu sağlıklı kara buğdaydan inanılmaz derecede fazla yeniyor ve gerçekten de çok güzel. Ben bunu Türkiye'de de yapardım. Türkiye'de çok fazla insan yapmaz bu kara buğdayı. En azından ben görmedim ya da dışarıda satıldığına hiç rastlamadım. Tadı pilavdan biraz daha farklı çünkü. Ama inanılmaz sağlıklıdır. Ben seviyorum. Burada da çok fazla bulma şansım oldu. Gerçekten de gittiğim pek çok ülkede, yanlış hatırlamıyorsam Azerbaycan'da da yedim. Azerbaycan'da, Kazakistan'da ve burada bu kara buğdaydan bolca yeme şansım oldu. Bakın burada da püre geldi. Şimdi bu kara buğdaydan bir tadalım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Kara buğday damak tadınıza ne kadar uygun bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Bulgurdan ve pirinçten çok daha yüksek protein oranı var. B vitamini grubu açısından da çok zengin. Ben özellikle püreyle beraber, patatesle beraber şöyle yaptığımda çok seviyorum. Evet, gördüğünüz gibi şimdi bir de şaşlık geldi. Yani bizdeki şiş aslında. Sadece bizdeki şişten daha farklı çünkü daha doğal etleri var ve daha büyük etleri var. O yüzden de şimdi ondan deneyeceğim. Bu tavuk. Şişteki tavuğun kemiği var. İnanılmaz lezzetli ama dişimi kırıyordum. Şişteki tavuğun kemiği olması çok enteresan. Ama çok lezzetli. Çok lezzetli. Arkadaşlar, bu mükemmel masanın hesabı 1353. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. 1353 Kırgız somu. Ne kadar olduğunu yukarıya yazacağım. Arkadaşlar 1353 som tuttu. Yukarıya tam hesaplayacağım ama zannediyorum 640 lira olması lazım.
Türkiye'ye oranla ciddi anlamda ucuz. Çünkü 2 tane şiş, 2 tane güzel ve büyük salata, bir tabak kara buğday ve etli pilav. Yani pilav diyorlar ama üstünde ciddi bayağı bir miktar et var. Çok tatlılar. Çocukları çok seviyorum. Her yerde onlar büyüklere oranla daha cesurlar. Kameradan korkmuyorlar. Fazlasıyla alışmışlar. Ne yaptığımın da farkındalar. Çünkü büyüklere oranla çok daha fazla haşır neşirler internetle. Ve TikTok ya da YouTube, Instagram herhangi bir şey için çekim yaptığımın gayet farkındalar. Çok tatlılar ya. Ne diyordum? Evet, yaklaşık herhalde 630-640 lira gibi bir şey ödedim. Tam hesaplayıp yazacağım. Ucuz. Yani kesinlikle ucuz. Oldukça lüks bir restoranttı. Hani normal bir sokak yemeği değildi. Ailelerin olduğu. Gerçekten de lüks denilebilecek bir restorandı. Belki çok lüks değil ama hani en azından orta sınıfın üst kesimlerinin geldiği, işte dışarıda arabaların dizildiği, parkının olduğu bir restoranda yemek yiyorsunuz. Buradan girelim. Yollar merkezde düzgün ama diğer kısımlarda henüz daha böyle çok fazla asfalt çalışması olmamış. Böyle sokaklardan çok geçtim Bişkek'te. Farklı kültürlerin de mutfakları var. Burada McDonald's'tan daha çok Çin restoranları görülüyor. Bu Bişkek'te gördüğüm sanırım 2 ya da 3. Çin lokantası. Bayağı fazla Çin ürünü de var Rus ürünlerinin dışında. Yine dikkatimi çeken başka bir nokta, tıpkı Kazakistan'da olduğu gibi Bişkek'te de çok fazla tatlıcı yok arkadaşlar. Yani yemek yedikten sonra bir tatlı yiyeyim, işte ne bileyim bir muhallebi ya da puding ya da işte ne bileyim geleneksel ya da modern bir tatlı yiyeyim noktasında kafasındaysanız benim gibi burada pek bulunmuyor. Yani şu ana kadar çok fazla görmedim. Yok. Bakıyorum, sağlı sollu bakıyorum. Buldum. Galiba buldum. Bir daha bakayım. Yok, değil. Değil arkadaşlar. Maalesef tatlıcı değil. İçeriği gördüğüm kadarıyla farklı bir şeydi, farklı bir konseptti. Evet, yani bu mesela Azerbaycan'da öyle değildi. Azerbaycan tıpkı Türkiye gibi oldukça fazla tatlıcıları var. Fakat Kazakistan ve Kırgızistan'da sayı azalıyor. Elbette ki var. Yani yok diyemem. Ama sayı gerçekten de azalıyor. Sanırım Türkiye ve Azerbaycan'ın komşuları, İran ve Arap ülkeleri. Özellikle tabii tatlı dediğimizde İran ve Arap ülkeleri daha hakim olduğu için, bizim tabii komşumuz da olduğu için yıllar boyunca yıllar etkilenmiş. Fakat Orta Asya'ya geldiğinizde tatlıyla, şekerle ilişkilerinin çok zayıfladığını hemen fark ediyorsunuz. Geçmiş kültürde öyleydi zaten. Nomad kültür, yani göçebe kültürde şeker rehavet veren, savaştan alıkoyan, güç düşüren, uyku getiren bir yiyecek olarak algılanıyordu ve bundan dolayı da maalesef pek makbul değildi. Şimdi de o çocuklar selam veriyor bana. Şimdi de bu durum aslında kültüre hala yansıyor. Yani bir anda değişmiyorsunuz. Bir anda değiştiremiyorsunuz hiçbir şeyi. Özellikle böyle kültürel konular zamanla, çeşitli alışverişlerle, çeşitli ilişkilerle dönüşüyor, değişiyor, birbirine giriyor. Very beautiful. Are you Italian? Oh no, Turkey. Polytechnical Technicum. Polytechnical University. Политехнический техникум. Evet, az önce bir hanımefendiyle sohbet ettik. Kendisi 64 yaşındaydı. Eski Sovyetler zamanında yaşamış. Çok tatlı bir hanımefendiydi. Bir sanatçı, ressammış o dönemde. Şimdi yine Bişkek'te yaşamaya devam ediyor. Bayağı bir dolaşmış. Söylediği kadarıyla, bize söylediği kadarıyla kendisi burada az önce ben
bir binayı çekerken yakaladı beni ve sohbet etmeye başladık. Çok güzel bir sohbetti. Bayağı bir Kırgız kültürünü anlattı bana. Hem oldukça tecrübeli hem de onun dışında uzun zamandır burada yaşıyor. Kırgız bir hanımefendi, Talaslıymış.